إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Değerli kardeşlerim, tevhid müdafası derslerimizden hakimiyet tevhidi ile alakalı konuşmaya devam ediyoruz. Her dersin başında söylemiş olduğum gibi inşallah yine kısa bir tekrar yapalım. Biz hakimiyet Allah'ındır, egemenlik kayıtsız, şartsız Rabbimize aittir dediğimizde biz bununla 4 esası kastediyoruz. 1. Hakimiyetin Allah'a ait olduğuna kişinin itikad etmesi. 2. Yönetici konumunda olan insanların Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesinin zorunluluğu. 3. Yönetilen konumunda olan insanların bu hakkı sadece ve sadece Allah'a vermesi, Allah'tan başkasına bu hakkı vermemesi. 4. Kişinin dünyevi ihtilaflarında veya dini ihtilaflarında şer'i olmayan mahkemelere kesinlikle ama kesinlikle başvurmaması. Bu 4 tane esası hayatına tatbik eden insan, hakimiyet Allah'ındır ilkesini hayatına tatbik etmiş demektir. Bu 4 tanesinden bir tanesini veya bu 4 tanesinden birden fazlasını ihlal eden insan, İslam akidesinin temellerinden olan bu temeli ihlal etmiş, zedelemiş demektir. Bu asıllarla ilgili zaten uzun uzun konuştuk kardeşler. 6-7 derstir belki daha fazla bunları anlatıyoruz. Sonra şöyle bir başlık açmıştık hatırlarsanız, demiştik ki nerede hak ve tevhid anlatılırsa mutlaka orada şeytanlar kendi dostlarına vahiy etmek suretiyle ortaya şüpheler atarlar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bizi uyarmak için diyordu ki وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Muhakkak ki şeytanlar kendi dostlarına vahyederler ki sizlerle tartışsınlar diye. وَاِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Ama siz onlara itaat ederseniz muhakkak ki siz müşriklerden olursunuz dedi Allah Azze ve Celle. Yani Rabbimiz bize dedi ki her dönemde tevhid ehlinin karşısında ortaya atılan şüpheler insanların kendi düşünüp buldukları şüpheler değildir. Bilakis görünmeyen şeytanlar, yani cinni şeytanlar, insi şeytanlara bu şüpheleri vahyederler. Yeryüzündeki insi şeytanlar da muvahhidlerin karşısına geçip sanki bu şüpheler onlara aitmiş gibi muvahhidlerle tartışırlar. Ama Allah bizi bir konuda uyardı. Bu şüphelere karşı dikkatli olun. İster bu şüphelerin cevabını bilin, ister bu şüphelerin cevabını bilmeyin. İster şüphenin mahiyetini anlayın, ister şüphenin mahiyetini anlamayın. Mesele şudur, onlara itaat ederseniz müşriklerden olursunuz. Yani müşrikler ortaya bir şüphe attığı zaman bazen buna cevap veremeyebilirsiniz. Şüpheyi tam anlayıp idrak edemeyebilirsiniz aynı zamanda. Ama sakın ha sakın onların şüphesine kulak verip onlara itaat edip müşriklerden olmayın diyor Rabbimiz. Biz de bu ayet-i kerimeden yola çıkarak bir de hakkın ihkakı, batılın da iptali için hakimiyet tevhidi etrafında oluşturulan bir takım şüphelere dair bazı cevaplar verdik. Bugün geçen dersimizde bir ara vermiştim hatırlarsanız. Mısır'da yaşanan son gelişmeler üzerine demokrasi İslam ümmetine nereden girdi? Demokrasi İslam ümmetine sokanların şu anki hali nedir? İhvan üzerinden Hasan el-Benna'dan başlamak üzere
İhvan'dan biraz konuşmuştuk. Bugün şüphelere cevap vermeye tekrardan devam edeceğim inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmesinin zorunluluğuna inandığı halde veya oy vermemenin gerekli olduğuna inandığı halde bir fıkıh kaidesine yapışarak efendim bizim bugün oy kullanmamız lazım diyen insanlar var. Biliyorsunuz İslam hukukunda şöyle bir fıkıh kaidesi var. Alimler diyorlar ki iki zarar bir araya toplandığında, iki mefsedet bir araya toplandığında veya iki kötülük bir araya toplandığında bunlardan büyük olanını def etmek için küçük olan zarar işlenir. Yani iki tane kötülük var burada. Biz İslam ümmeti olarak bu ikisinden de kurtulmakla mükellefiz. Ama uğraştık diyelim, bu ikisinden kurtulamadık. Diyorlar ikisini şöyle takdir edeceğiz. Hangisi daha büyük zarar, hangisi daha küçük zarar? Küçük zararı alacağız, büyük zararı def edeceğiz. Buna da işte ahaffu darareyn diyorlar. İki zarardan en küçük olanı veya bizim Türkiye'de daha yaygın olan ismiyle ehvenu şerreyn diyorlar. Yani iki şerden en ehven olanı, en basit olanını alacağız diyorlar. Peki bu kaideyle neyi anlatmaya çalışıyorlar? Şunu anlatmaya çalışıyorlar. Diyorlar normalde bunların yaptığı yanlıştır. Bunlar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar. Bunlar batılla hükmediyorlar. Fakat biz oy kullanmadığımız zaman Müslümanlar zarar ediyorlar. Müslümanlar bir takım imkanlardan faydalanamıyorlar. Onun için biz ne yapıyoruz? İki tane zarar var. Doğrudur. Bunların oy vermek de zarardır. Oy vermediğimiz takdirde başımıza gelecekler de zarardır. Mesela CHP'nin başa gelmesi de bir zarardır. Oy vermek de bir zarardır. Biz diyorlar oy vermek daha küçük bir zarardır. Biz bunu alıyoruz. Büyük zarar olan işte CHP'nin gelmesini ise engelliyoruz diye. Ve bunu yaparken de delilimiz var. Bütün İslam fukahası demiş ki iki zarar bir araya toplandığında küçük olan alınır, büyük olan def edilir. Şimdi kardeşlerim, öncelikle ben bu konuyla ilgili konuşmadan önce şöyle bir giriş yapayım. Çünkü bu kavmin en büyük özelliklerinden bir tanesi şudur. Yani bir insan bir defa Allah'a şirk koşup isyan etmeye karar vermişse tutunduğu dalın ne olduğuna çok fazla bakmıyor. Yani yeter ki onun içinde bulunduğu batılı meşrulaştırmış olsun. Konuyla alakası olsun veya konuyla alakası olmasın hiç umursamadan ona tutunuyorlar, ona yapışıyorlar. Zaten konu içinde de bazı örnekler vereceğim. Koca koca ilim adamlarının, koca koca kanaat önderlerinin yani 10 bin, 20 bin nüfuslu cemaatleri yöneten insanların nasıl komik duruma düştüklerini, kendi akıllarını küçümsediklerine dair konu içinde de bazı örnekler vereceğim inşallah. Şimdi öncelikle fıkıh kaidesi nedir kardeşlerim? Yani mesela kitap okuyoruz, hocalardan dersler dinliyoruz. İşte kavaidul fıkhiye diyorlar, fıkıh kaideleri diyorlar. Bu kaidede olduğu gibi fıkıh kaidesi birçok nas bir araya toplanır. Ve bir manaya işaret eder, bir manaya delalet ederse işte alimler o birçok nastan çıkan sonucu bir başlık haline getiriyorlar. O başlığın altına bazı meseleleri yerleştiriyorlar. O başlığa da kavaidul fıkhiye diyorlar veya fıkıh kaidesi diyorlar tekil anlamda. Mesela örneğin kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i açtık. Baktık ki Allah Azze ve Celle bize diyor ki Rabbiniz sizin için kolaylık ister, sizin için zorluk istemez. Veya başka bir nasıl okuduk, Allah sizin üzerinize zorluğu yazmaz, Allah sizin için kolaylık ister. Peygamberimizin sünnetine gittik, baktık peygamber diyor ki mesela kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Veya baktık ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bize sahabe onun için diyor ki haram olmadığı müddetçe iki seçenek arasında kaldığında Peygamber her zaman kolay olanı seçerdi. Şimdi bu nasları hepsini yan yana yazdığımda ne çıktı ortaya kardeşlerim? İslam kolaylık isteyen bir dindir. Yani bütün bu naslardan çıkan, saydığım naslardan sonuç budur. İşte alimler bu bütün nasların işaret ettiği noktayı alıyorlar. Bunu bir başlık haline getiriyorlar. Diyorlar ki el meşakkatu teclibu teysir. Zorluk oldu mu zorluk kolaylığı gerektirir diye. Bunun da adı fıkıh kaidesi olmuş oluyor. Veya diyelim ki kardeşlerim siz Kur'an-ı Kerim'i açtınız. Baktınız ki Rabbiniz diyor ki Azze ve Celle domuz eti size haram kılındı, kan haram kılındı, putlara kesilenler haram kılındı, Allah'ın adından başkasına kesilenler haram kılındı. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle akabinde kim de zor durumda kalırsa haddi aşmaksızın bunlardan yer veya içerse onun üzerine bir günah yoktur. Ve buna benzer birçok nas bulundu Kur'an-ı Kerim'de. İslam alimleri geliyorlar diyorlar ki bizim şeriatımız şunu anlatmak istiyor. Zaruretler haram olan şeyleri mübah kılar. Yani bir şey haramsa
sen de zaruret içerisindeysen, o olmadığında yaşayamıyorsan, mutlaka onun olması lazımsa, İslam onu sana yaşayacağın kadar, İslam onu sana mübah kılar diye. Ve buna da fıkıh kaidesi diyorlar kardeşlerim. İşte aynı şekilde oy atmak için veya işte seçimlere katılmak için iki zarar yan yana geldiğinde biz bu iki zarardan küçük olanı alır, büyük olanı def ederiz. Ehvenü şerreyn kaidesi de aynen böyle birçok nassın bir araya toplanarak işaret etmiş oldukları bir fıkıh kaidesidir. Peki hangi nas buna delalet etmiş? İmam Ahmed'in ve İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la darara ve la dirar. Zarar görmek de başkasına zarar vermek de yoktur. Yani İslam fıkhının temel meselelerinden bir tanesi şudur. Yaptığınız bütün tasarruflarda ne siz zarar göreceksiniz ne de karşılıklı olarak insanlarla birbirinize zarar vereceksiniz. Peygamberimiz İslam şeriatında zarar yoktur diyor. La darara ve la dirar. İslam alimleri demişler ki bu hadis İslam fıkhının temellerindendir. Nasıl ki bizim Rabbimiz وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ Allah kullarına zulmetmek istemez. Kutsi hadiste Rabbimizin dediği gibi ya ibadi inni harramtu zulme ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharramen fela tezalemu. Ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da haram kıldım zulmü. Birbirinize zulmetmeyin. Demişler ki İslam zulüm ve zarar babından olan her şeyi yasaklamıştır. İslam zulüm ve zarar babından olan her şeyi yasaklamıştır. O zaman demişler ortada bir zarar varsa, ortada bir zulüm varsa mutlaka bunun giderilmesi lazım. Çünkü Allah yeryüzünde zulüm ve zarar olmasını istemiyor. Ondan dolayı demişler ki evvelen birinci kaide olaraktan eddararu yuzal. Bir yerde zarar varsa bu zararın izale edilmesi gerekir. İkinci kaide olaraktan demişler ki kardeşlerim eddararu la yuzalu bimisli. Zarar misliyle zararla def edilmez. Üçüncü kaide olaraktan demişler ki iki zarar bir araya toplandığında küçük olan zarar alınır, daha büyük olan zarar def edilir. Madem ikisini birden def edemiyoruz, öyleyse bari bir tanesinden kurtulalım, büyük olanından kurtulalım diye küçük olan alınır, büyük olan def edilir diye. Bu kaidenin aslı da esası da budur. Yani Allah'ın zulmü ve zararı İslam şeriatından nefretmesidir. Şimdi kardeşlerim, ister bu fıkıh kaidesi olsun, ister başka bir fıkıh kaidesi olsun, biz Müslümanlar olarak fıkıh kaideleriyle nasıl muamele edeceğiz? Yani mesela akide alanında kullanıyoruz bunları. Ameli anlamda kullanıyoruz bunları. Öyleyse bunların fıkhına dair bilgiye sahip olmak lazım ki Allah muhafaza şeriattan bir esasa dayanıyoruz diye kendi dinimizde kendimizi Allah'a karşı zor durumda bırakmayalım. İlk olarak kardeşlerim şunu bileceğiz ki hiçbir fıkıh kaidesi Allah'ın kelamı veya Resulünün sünneti değildir. Alimlerin içtihatlarından bir içtihattır, bu kadar. Bu ne demek kardeşlerim? Bu şu demek. Zaten bütün fıkıh kaidesi yazan, bu konuda kitap yazan bütün alimler, konu içerisinde de örnek vereceğim, anlatacağım inşallah. Şunu söylemişlerdir, fıkıh kaidesiyle ortaya çıkan sonuç, şeriatın naslarından bir nasla çatışırsa, o bu kaidenin dışındadır, bu kaidenin istisnasıdır, onunla amel edilmez demişler. Yani mesela sen bir konu oldu diyelim, biriyle konuşuyorsun. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuduğun zaman, Kur'an-ı Kerim'den ayet bağlayıcıdır. Peygamberin hadisini okumuş olduğun zaman peygamberin sözü bağlayıcıdır. Ama bir alimin içtihadını söylediğinde alimin içtihadı bağlayıcı mıdır? Alimin içtihadı sadece kendisini bağlar. Kendinin dışında hiç kimseyi bağlamaz. Hele alimin ortaya koymuş olduğu içtihat, İslam'ın naslarından bir nasla çakışıyorsa, alimin içtihadının İslam'da hiçbir kıymeti yoktur. En fazla hüsnü zan babından deriz ki bu alim yaptığı hatasından ötürü Allah Azze ve Celle ona bir ecir vermiştir. İsabet etseydi Allah Azze ve Celle ona 2 ecir verirdi. Ama nas'ın karşısında alimin içtihadının hiçbir değeri yoktur. Doğal olarak bir fıkıh kaidesi İslam'ın naslarından bir nas ile çatışırsa bir içtihat bir nasla çatışmış demektir. Onun hiçbir kıymeti olmaması lazım Müslümanların yanında. 2 kardeşlerim. Nasıl ki alimler kaideleri, fıkıh kaidelerini Kur'an'dan ve sünnetten alıyorlar, hakeza fıkıh kaidelerin açıklamasını ve tefsirini de Kur'an'a ve sünnete göre yapıyorlar. Şimdi bu madde çok önemli, bu maddeye dikkat edin. Mesela dersin başında bir örnek verdik. Dedi ki birçok nas'tan şöyle bir kaide çıkmış ortaya. El meşakkatu teclibu teysir.
Bir yerde meşakkat varsa, zorluk varsa orada kolaylık olur. Meşakkat zorluğu getirir kolaylığı getirir beraberinde. Şimdi diyelim adamın bir tanesi geldi kardeşim dedi ki bu fıkıh kaidesi midir? Fıkıh kaidesidir. Naslardan alınmış mıdır? Naslardan alınmıştır. 5 vakit namaz kılmak bana ağır geliyor. 5 vakit namaz kılmak bana ağır geliyor. Eğer zorluk da kolaylığı getiriyorsa benim hakkımda bunu alimler 4 vakte düşürsünler. Ben sabah namazına kalkamıyorum. Zorluk da kolaylığı getirsin beraberinde. Benim hakkımda farz 5 vakit olmasın, 4 vakit olsun. Böyle bir adam böyle bir söz söylediği zaman bu sözün kimsenin yanında bir kıymeti var mıdır kardeşlerim? Ha bak demek ki fıkıh kaidesi nasla çakıştığı zaman kişinin ona yüklemiş olduğu anlam, ona olan tefsiri, İslam'ın genel naslarıyla uyuşmadığı zaman onu kişinin yüzüne geri çarpıyoruz. Veya gencin biri geldi, dedi ki zaruretler haramları mübah kılar. Ben dedi fitne ortamında yaşıyorum, evlenemiyorum da aynı zamanda. Ben kötü bir şey yapmaktan korkuyorum, bana izin versinler ben zina yapacağım. Niye zina yapacaksın? Ben zaruret halindeyim. Yani perişan oluyorum, öleceğim, helak olacağım. Benim zina yapmam lazım dedi mesela. Ve buna da delil olaraktan kaide getirdi. Dedi ki اَدْضَرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْزُورَاتِ Zaruretler haram olan, yasak olan şeyleri mübah kılarlar. Bu tip bir tavır karşısında sadece güleriz ve karşımızdaki insanın dininde bir sorun olduğunu anlarız kardeşlerim. Niye? Çünkü İslam'dan aldığı bir kaideyi İslam'a göre açıklamadı. Kendi kafasına göre açıkladı ve ortaya çıkarmış olduğu sonuç da İslam'ın naslarından bir nasla çakışmış oldu. Demek ki kardeşlerim bu fıkıh kaideleri İslam'a göre tefsir edilmezse dini yıkan, dini yerle bir eden silahlar haline dönüşürler. Nerede bir zındık varsa gelir, içinde bulunduğu durumu zaruret olarak isimlendirir ve Allah'ın haram kılmış olduğu her şeyi mübah kılar kendine. Nerede bir zındık varsa gelir, içinde bulunduğu durumun meşakkat olduğunu söyler, Allah'ın farz kılmış olduklarını kendinden def eder. Ramazan gününde inşaatta çalışan adamın ne günahı var? 10 sene, 15 sene Ramazan yaz ayına denk gelecek. İnşaat sezonu da Ramazan'da var. O garibanlar 40 derece Urfa'da, 50 derece Diyarbakır'da sıcağın altında nasıl çalışacaklar bu adamlar? Bir tanesi gelse dese ki vallahi ben bir fıkıh kaidesi okudum. Meşakkat zorluğu beraberinde kolaylığı getirir. Biz işçilere yazın oruç tutmak yoktur. Çünkü yazın meşakkat, sıcak da gerçekten meşakkattır. Yani içinizde sıcaktan meşakkat duymayan kimse var mı? Hele Diyarbakır, Urfa gibi yerlere gidip de oranın sıcağından rahatsız olmamak mümkün mü? Mümkün değil kardeşlerim. Meşakkat var. Meşakkat varsa o zaman orucun hükmünü de kaldıralım. Demek ki kardeşlerim fıkıh kaideleri İslam alimlerinin elinde bulunmalı ve şer'i naslara uygun bir şekilde tefsir edilmeleri gerekir. Aksi durumda fıkıh meselelerini anlayalım, dinin meseleleri kolaylaşsın diye konulmuş olan fıkıh kaideleri zındıkların da çabasıyla İslam'ı yerle bir eden, bütün farzları ve bütün vacipleri ortadan kaldıran, haramları da insanların hayatına sokan kaideler haline dönüşür. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi bu şeyi yaptıktan sonra, bu mukaddimeyi yaptıktan sonra şunu söyleyelim. Bu kaideyle bu zikredilen vaka arasında bağlantı kurmaya çalışalım. İki zarar bir araya gelirse ve bu iki zarar birden izale edilemiyorsa eğer, hayatımızdan çıkaramıyorsak iki zararı birden, küçük olan zararı alırız, büyük olan zararı def ederiz. Bu şer'i bir kaide midir, şer'i bir kaide midir? Şimdi bunu kendi zamanımıza uygulayalım. AK Parti'ye oy vermesek başımıza CHP gelecek. MHP'ye oy vermesek başımıza HDP gelecek mesela. Biz bu ikisi de zarar. Yani öyle takdir ediyorlar. Hani AK Parti de bir zarar, CHP de bir zarar. Fakat CHP'nin zararı AK Parti'nin zararından daha büyük. Öyleyse biz küçük zarar olan AK Parti'ye oyumuzu vereceğiz. Büyük zarar olan CHP'den kurtulacağız. Şimdi ilk olarak kardeşlerim ortada iki tane zararın olması gerekir. Yani iki zarar bir araya gelirse dediğimize göre iki zarar olması gerekir. Ve gerçekten iki tane zarar da var. AK Parti de başlı başına bir zarardır. CHP de başlı başına bir zarardır. HDP de başlı başına bir zarardır. Hüdapar da başlı başına bir zarardır. Saadet de başlı başına bir zarardır. Çünkü hepsi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler ve Müslümanları demokrasi oyununa çekmeye çalışan partilerden başka bir şey değildir. Hepsi zarardır. Demek ki iki tane zarar var. İkinci bir madde kardeşlerim, bu iki zarardan kurtulmak mümkün olmayacak. Yani biz iki zarardan kurtulamıyoruz.
Ve iki zarardan kurtulamadığımız için bir tanesini alıyoruz. Şimdi kim şöyle bir şey söyledi? Bu iki zarardan kurtulmanın tek yolu seçimlere girmektir. Mesela şöyle bir örnek vereyim kardeşlerim. Burada bir yılan var, burada da bir akrep var. İkisi de size soktuğu zaman sizi öldürecek. Alimin bir tanesi size geldi, dedi ki, kardeşler, akrebin zehri yılanın zehrinden daha kuvvetlidir. Ondan dolayı akrebi öldürün, yılan kalsın, yılan soksun, yılan soktuktan sonra onun zararını def edebiliriz. Demez misiniz bre ahmak? İkisini birden öldürelim. Yani ikisini birden öldürme imkanı varken niye yılanı bırakalım, yılanı sağ bırakalım, yılan bizi soksun ki? Yani biraz akıllı ol. Madem iki zararı birden def etmek mümkündür, hem yılanı öldürelim hem akrebi öldürelim. Kaidenin en başına dönelim, zararın hepsi izale edilir. Bütün zararı izale edelim. Şimdi kardeşlerim, bizim CHP'nin zararından kurtulmamız için AK Parti'ye veya MHP'ye veya başka bir partiye, Hüdapar'a veya Saadet'e destek vermemiz gereklidir. Bunu kim söyledi? Bu Allah Azze ve Celle'nin indirdiği bir kitap veya peygamberin açıklaması olan bir sünnet midir? Hayır. Mesela peygamberimiz döneminde kardeşler, bir tarafta Kisra vardı, yeryüzünde tuğyan eden, Arap Yarımadası'nı kendi kontrolüne almaya çalışan. Öte tarafta ise Roma vardı. İkisinin de ortak hedeflerinden bir tanesi Arap Yarımadası'nı kendi altına almak. Kendi egemenliği altına almaktı. Birisi putperest mecusiydi, birisi ise Hristiyandı. Roma'da Hristiyandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Roma'nın yanında yer alıp Roma'nın zararı mecusilerin zararından daha azdır. Roma'nın yanında yer alalım, karşısında duralım. Kisra'nın karşısında duralım. Biz Roma'ya destek vermezsek Kisra Roma'yı alt eder. Arap Yarımadası'nda mecusilik iyice yayılır. Müşrikler de putperesttir, birbirlerine destek olurlar. Peygamberimiz böyle bir mantık mı güttü kardeşlerim? Hayır. Kisra'ya da dedi siz tağutsunuz, sizi reddediyorum. Roma'ya da dedi siz tağutsunuz, sizi reddediyorum. Hatta önce Roma'ya savaş açtı aleyhissalatü vesselam. Yani aleyhissalatü vesselam hayattayken Kisra'ya savaş başlatmadı. Aleyhissalatü vesselam önce Roma ile savaştı. Tebuk'ta Rumlarla savaşmak için çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber vefat ettikten sonra Ömer radıyallahu anh'ın döneminde sahabiler İran'a karşı savaş başlattılar. Veya kardeşlerim, Mudar kabilesiyle Kureyş birbirlerine düşmandılar. Bu da peygamberi kabul etmiyor. Onu dinden sapmış buluyor. Bu da peygamberi kabul etmiyor, dinden sapmış buluyor. Ve ikisi sürekli birbirleriyle mücadele halindeler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine şöyle demedi. Biz Mudar'a destek verelim. Kureyş'i ortadan kaldırsınlar. Kureyş ortadan kalkarsa zaten burası bizim topraklarımızdır. Mudar uzaktır. Biz buranın yönetimini elimize almış oluruz. Veya aynısını Mudar için biz Kureyşlilere bu konuda destek olalım. Aramız düzelsin. Aramız iyi olsun ki bize bir takım imkanlar tanısınlar Mekke'de diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir mantık gütmedi kardeşlerim. Bundan daha açık olanı geçen derste size anlatmış olduğum örnekti. Yani Velid İbni Mughire peygamberimizin yanına geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ey Muhammed para istiyorsan para, kadın istiyorsan kadın, cinlendiysen sana doktor bulalım. En sonunda ona dedi ki eğer sen reislik istiyorsan reislik şeref, seni başımıza kral yapalım dedi. Şimdi mantığı şuradan güttüğümüz zaman bir tarafta sahabe işkence görüyor. Bazı sahabeler şehit ediliyorlar. Kimi sahabe yıllardır aç, yiyecek yemek bulamıyor sahabeler. Öte taraftan müşrikler peygamberimize diyorlar ki gel bu tip kararları verdiğimiz meclislerde kararları onaylayan merci sen ol. Yani biz şu Müslümana işkence yapalım dediğimde reisimiz sensin. Yok desen işkence yapmayacağız. He desen ondan sonra işkence yapacağız. İki zarar var ortada. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı kardeşlerim? Sahabesinin işkence görme zararını üstlendi. Biz buna razıyız. Allah'ın hükmünü bekliyoruz. Biz sabredeceğiz dedi. Diğer zararı Peygamber aleyhissalatü vesselam elinin tersiyle itmiş oldu. Bugün La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen insanlar Peygamberimizin yaptığının tam tersini yapıyorlar. Kendi dünyevi sıkıntılarını def etmek adına onların parlamentolarına girip onlara reis olmaya çalışıyorlar. Sorsan sizin ne işiniz var parlamentoda veya sorsan niye oy veriyorsunuz? Adam size diyor ki biz de bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Ama Müslümanların sıkıntılarını gidermek için bizim oraya gelmemiz lazım. İyi de senin peygamberin bunun tam tersini yapmış. Yani var olan sıkıntıları üstlenmiş aleyhissalatü vesselam. Ona rağmen müşriklerin parlamentosuna onlarla beraber girmemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler böyle içtihad etmişler bizim asrımızda.
Ya müştehitlerin en büyüğü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil midir? Ben sana diyorum ki güneş doğmuş, sen bana diyorsun mum yanıyor. Yani söndür mumu da güneş doğmuş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmuş olduğu yerde hiç kimseye söz hakkı yoktur. Onun bir fiil ortaya koymuş olduğu yerde hiç kimseye söz hakkı yoktur. Güneş doğduğu zaman mum hükmünü yitirdiği zaman. Alimler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunmadığı yerlerde mum hükmündedirler. Ama onun sözü ve fiili kandil gibi semada yanmaya başladı mı hiçbirinin sözünün bir hükmü kalmaz kardeşlerim. Üçüncü bir mesele ise kardeşlerim, şimdi iki zarar dedik ya biz. İki zarardan bir tanesini alacağız, bir tanesini def edeceğiz dedik. Bu iki zarardan hangisinin küçük olduğuna, hangisinin büyük olduğuna kim karar verecek? Yani mesela biraz önce verdiğim örneği şöyle bir daha bir düşünün kardeşlerim. Bugünkü particiler Mekke'de yaşamış olsalardı, Mekkeli müşrikler de onlara gelin sizi parlamentoya sokalım, sizi Mekke'nin reisi yapın deselerdi ne diyeceklerdi kardeşlerim? Şimdiki mantıklarıyla bir düşünün. Tamam diyeceklerdi. Piyasada gördüğümüz işkence, gördüğümüz sıkıntı büyük zarardır. Parlamentoya girmek küçük zarardır diyeceklerdi. Girelim parlamentoya, Müslümanların sıkıntılarını giderelim. Mantık bu. Ama bak Allah Resulü böyle yapmadı. Allah Resulü parlamentoya girmeyi büyük zarar kabul etti. Müslümanların işkence çekmesini küçük zarar olaraktan gördü. Demek ki zararları tavsif etmek aklın işi değildir. Hangi zararın büyük, hangi zararın küçük olduğunu kim belirleyecek kardeşlerim? İslam belirleyecek, İslam. İnsanların hevaları değil. Ve İslam'a göre kardeşlerim en büyük zarar Allah'a şirk koşmaktır. İslam'a göre en büyük zarar Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek küfürse, bu hakkı Allah'tan başkasına vermek, Allah'tan başkasını Rab ve ilah edinmekse, bunu yapan insanlar Allah'a ve Resulüne harp ilan etmişlerse, bunu yapan insanlar Allah'ın hükümlerini değiştiriyor, tebdil ediyorlarsa, bunlar her biri başlı başına birer küfür maddesidir. Ve İslam'a göre en büyük mefsedet, en büyük zarar Allah'a şirk koşmaktır. Lokman Aleyhisselam oğluna tavsiyede bulunurken ne dedi kardeşlerim? Ona dedi ki ya buneyye la tuşrik billahi inneşşirke le zulmun azim. Ey oğulcuğum dedi, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk zulümlerin en büyüğüdür. Şimdi Allah Azze ve Celle şirki büyük bir zulüm diye isimlendiriyorsa, sen nasıl şirki küçük zarar olaraktan göreceksin? Şirkin karşısında var olan biraz daha ticaretimiz iyi olsun, biraz daha çocuklarımız güzel okullarda okusun, biraz daha sözümüzü dünyaya duyuralım gibi bir menfaati, şirkin veya bunu kaybetmeyi şirkin yanında sen bir zarar olaraktan isimlendireceksin. Mekkeli müşrikler Müslümanları yurtlarından çıkardılar. Onlara işkenceler yaptılar ve onları öldürdüler. Allah Azze ve Celle bakın Müslümanlara ne diyor? وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ Onları yakaladığınız yerde onları öldürün. وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُمْ Sizi çıkardıkları gibi yurtlarınızdan, siz de onları yurtlarınızdan çıkarın. وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ Şirk, Allah'a şirk koşmak, adam öldürmekten daha büyük ve daha şiddetlidir diyor Allah Azze ve Celle. Bunu selef nasıl tefsir etmiş biliyor musunuz kardeşlerim? Şöyle tefsir etmişler. İki şekilde açıklamışlar. Bir, demişler ki siz müşriklerle haram aylarda ve Mescid-i Haram'ın yanında savaştığınızda, ki Bakara suresinde kıssa onunla alakalıdır. Müşrikler size diyorlar ki siz haram aylarda bizimle savaştınız, Kabe'nin yanında bizimle savaştınız. Siz de onlara deyin ki bu bir suçsa eğer, sizin Allah'a şirk koşmanız daha büyük bir suçtur. Yani Allah'a şirk bütün suçların ve bütün zararların üzerinde bir zarardır. Mücahit ise bu ayet-i kerimeyi şöyle tefsir ediyor kardeşlerim. Sizin öldürülmeniz, sizin Allah'a şirk koşmanızdan daha basittir. Yani öldürülmek ve Allah'a şirk koşmak, memleketten kovulmak ve Allah'a şirk koşmak. Bu ikisi arasında seçim yapmak durumunda kalırsanız öldürülmeyi seçin, yurtlarınızdan çıkarılmayı seçin. Çünkü müşriklerin sizi şirke döndürme çabaları sizi öldürmelerinden Allah'ın katında çok çok daha büyüktür. Siz de Müslümanlar olarak küçük olanı seçin. Küçük olandan kastettiği ne kardeşlerim? Öldürülmek ve memleketten sürülmek. Büyük olan ne Allah Azze ve Celle'nin yanında? Büyük olan ise Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak. Bakın kardeşlerim İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste Muaz diyor ki senedi ihtilaflı olmakla beraber bunu istinas babından zikrediyorum. Benim Habibim yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana 10 şeyi tavsiye etti. 10 tavsiyede bulundu. Bunlardan bir tanesi de diyor La tuşrik billahi ve in qutti'te ev hurriqt
paramparça edilsen de, ateşlerde yakılsan da sakın Allah'a şirk koşmayın Muaz. Muaz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bana Habibim diyor, bunu tavsiye etti. Ateşlerde yakılsan da, paramparça edilsen de sakın ama sakın Allah'a şirk koşma dedi aleyhissalatü vesselam. Demek ki İslam'ın nazarında kardeşlerim, şirk en büyük mefsedettir. Şirkin karşısında var olan diğer mefsedetlerin hepsi ise şirkten daha düşük mefsedetlerdir. Bunu daha iyi anlamanız için İslam'ın cihadı farz kılmasındaki meşruiyeti ve hikmetleri düşünürseniz bu kaideyi daha iyi anlarsınız. Mesela Allah Azze ve Celle Müslümanlara cihadı emretmiş kardeşlerim. Cihadın bir çeşidi de, bir nev'i de Allah yolunda müşriklerle göğüs göğüse savaşmak, yani kıtaldir. Şimdi kardeşlerim, biz müşriklerle savaştığımızda bizi öldürmeleri tehlikesi söz konusu değil midir? Bizi öldürmeleri tehlikesi söz konusudur. Bizim kadınlarımızı cariye olarak alıp kullanmaları söz konusu mudur? Bizim kadınlarımızı cariye olarak alıp kullanmaları söz konusudur. Bizim mallarımızı ganimet olarak alıp bizi esir edip köle haline getirmeleri söz konusu mudur? O da söz konusudur. Beldeyi harap edip akıllarımızla oynamaları söz konusu mudur? Akıllarımızla oynamaları da söz konusudur. Ve İslam tarihinde de bunun örneği çoktur. Bazı savaşlarda Müslümanlar yenilmiştir ve bu saydığım zararların hepsi olmuştur. Peki cihatta bu kadar zarar olmasına rağmen, ihtimal olmasına rağmen alemlerin Rabbi olan Allah Müslümanlara niye cihadı emrediyor kardeşlerim? Sebep nedir sebep? Ta ki dinin maslahatı korunsun, yeryüzünde Allah'a şirk koşulmasın diye. Öyle mi? وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ. O kafirlerle savaşın, ta ki yeryüzünde şirk kalmasın ve din, yönetim, hakimiyet, egemenlik tamamen Allah'a ait olsun diye. Demek ki Allah Azze ve Celle diyor, mesele tevhid ve şirk meselesi ise sizin ölmenizin bir değeri yoktur. Mesele tevhid ve şirk meselesi ise esir düşmenizin, kadınlarınızın cariye olmasının bir önemi yoktur. Evet, Allah böyle olmasını istemez ama yeryüzünde tevhid olsun ve şirk kalmasın diye eğer bu tehlikeleri göze almanız gerekiyorsa bu tehlikeleri göze alacaksınız. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın yanındaki zararları yan yana koyduğumuzda particilerin yanındaki zarar anlayışıyla Allah Azze ve Celle'nin yanındaki zarar anlayışı birbirinden farklıdır. Bırakın siz oy kullanmadığınızda, parlamentoya gelmediğinizde işleriniz kötü gitsin, çocuklarınız kötü okullarda okusun, size söz hakkı tanınmasın. Bırakın böyle basit şeyleri. Velev ki öldürülecek olsanız, kadınlarınız esir alınıp cariye edilecek olsa, bütün mallarınızı kaybedecek olsanız Allah Azze ve Celle diyor ki siz tevhidi koruyup şirki hayatınızdan def edeceksiniz diye. Başka bir şey yapmayacaksınız. Allah Azze ve Celle kardeşlerim alimlere bir sorumluluk yüklemiştir. Bu da nedir? Hakkı beyan etmeleridir. Ve Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki en faziletli şehit, şehitlerin efendisi zalim bir sultanın karşısında hakkı söyleyip bundan dolayı öldürülendir. Başka bir rivayette ise en büyük cihat diyor Aleyhisselatü vesselam, en faziletli cihat zalim sultanın karşısında hakkı söyleyip adamın öldürülmesidir. Senin hakkı söylemen Allah'ın hakkıdır. Alimin hakkı söylemesi Allah'ın hakkıdır. Tevhidin hakkıdır. Şirkin yeryüzünde iptal edilmesidir. Canı bile gidecek olsa İslam bunu çok önemsemiyor. Yani İslam diyor ki yeryüzünde Allah'ın kelimesi yüce olsun. Sizin canlarınızın bir değeri yoktur. Zaten Allah cennet karşılığında Müslümanlardan canlarını satın aldığında aslında zımnen Müslümanlarla böyle bir anlaşma yaptı. Sizin şahsi maslahatlarınızla benim dinimin maslahatları çakıştığında benim dinimin maslahatına yapışacaksınız. Kendi şahsi maslahatlarınızdan feragat edeceksiniz. Çünkü siz cennet karşılığında mallarınızı ve canlarınızı alemlerin Rabbi olan Allah'a sattınız. Onun için kardeşlerim bugün insanların biz bir fıkıh kaidesi var. Küçük olan zararı alıyoruz, büyük olan zararı hayatımızdan def ediyoruz sözleri. Bu sözün İslam'da zikrettiklerinden de anlamışsınızdır. Hiçbir karşılığı yoktur. Tamamen batıl bir sözdür. Nasıl ki zaruretler mübahları helal kılar deyip zinayı kendine helal gören bir sapık sapıktır. Veya ben 5 vakit namazdan zorlanıyorum. Zaten gece 2'de mesaiden geliyorum. Yatıyorum saat 8'de 9'da bir daha kalkıyorum. Bir de sabah namazına kalkıp uykumu mu böleyim? Bu benim için meşakkattir. Meşakkat da kolaylığı getirir. Ben sabah namazını hayatımdan çıkarıyorum diyen. Nasıl ki sapıktır. Hakeza bu fıkıh kaidesine yapışıp ben işte oy kullanacağım diyen insan da keşke sapık olsaydı, sapıklık ona yetseydi çok problem değildi. Umulur ki Allah Azze ve Celle onu affederdi.
Ama böyle bir insan hayatına şirk bulaştırdığından dolayı, Allah da tövbe edilmediği müddetçe şirki affetmediğinden dolayı böyle bir insan şirk ehlidir kardeşlerim. Şimdi kardeşlerim ben olayı şer'i açıdan anlattım. Yani şeriat açısından bu sözün değeri var mıdır yok mudur onu konuştuk. Şimdi bir de isterseniz hakikat anlamında, vaka anlamında bakalım ortaya. Yani tamam şeriat açısından bunun bir değeri yoktur. Peki gerçekten vakada bu insanlar söylediklerini yaptılar mı? Yani hani bize yıllardır diyorlar ki AK Parti olmazsa veya işte sağcı, daha önce işte Erbakan'ın partisi vardı, ondan önce Menderes'in partisi vardı. Bunlar olmazsa İslam'a düşman olan insanlar başa gelecekler ve bunlar Müslümanlara çok büyük zararlar veriyorlar. Biz ise Müslümanlara kolaylaştırıyoruz. Mesela şimdi çok fazla duyuyorsunuzdur. Özellikle böyle biraz yaşlı amcalarla konuştuğunuz zaman hemen size derler ki evladım biz Kur'an'ın yasak olduğu zamanları gördük. Elhamdülillah şimdi okullarda Kur'an seçmeli ders oldu. Mesela. Yani böyle zahiren mantıken baktığınızda doğru söylüyor. Bir zararı def etmiş, adam yerine bir hayrı getirmiş. Veya der ben kızımın günlerce evde ağladığını, işte biri der benim kızımın psikolojisi bozuldu, biz onu hastaneye yatırdık. Başörtüsüyle okula gidemiyordu. Ama Allah'a hamdolsun şimdi aynı başörtüsüyle işte doktorluk yapıyor. Aynı başörtüsüyle şimdi öğretmenlik yapıyor mesela. Bunu duyarsınız. Veya bana çok söylüyorlar bunu. Oho hoca diyorlar. Sen eskiden bu anlattıklarını anlatacaktın. Senin kimse bir daha senin ismini bile duymazdı. Senden kimse haber dahi alamazdı. Bak şimdi Allah'a hamdolsun rahat rahat bu anlattıklarını anlatıyorsun. Kimse de sana bir şey demiyor. Tabii bunlara ben her zaman diyorum kardeşler Allah müşriklerden önce akıl nimetini alıyor. Ya ben 7 sene davet yapmışım 4 senesi içeride geçmiş. Daha bana ne yapacaklar? Yani 7 senedir ben Türkiye'de davete başlamışım. Bu 7 senenin 4 senesi içeride geçmiş ve arkamdan da 60 yıllık dosya geliyor. Yani hani 3 tane de dosya takmışlar peşime. Daha bana AK Parti ne yapabilir ki zaten? Bundan öte canımı alabilir. Emin olun insanların canının alınması ceza ve imtihanından daha kolaydır. Yani öldürülen insan şehit oluyor. Rabbine kavuşacağını biliyor. Emin olun zindanda uzun süre yatan hangi Müslümana sorarsanız sorun. Keşke der idam olsaydı. Biz Müslümanları eskisi gibi idam etselerdi ama biz çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz bu imtihanı, bu ağır yükü çekmeselerdi diye. Yani hani siz önceki dönemde bu anlattıklarınızı anlatsaydınız işte hiç esameniz dahi okunmazdı diyen insanlar sanki şimdi anlattıklarımızı anlattığımızda çok rahat bir şekilde anlattıklarımızı anlatıyoruz. Velhasıl kardeşlerim yani bu insanlar bu tip örnekler veriyorlar size. İşte zamanında bunlar yoktu. Ezanın yasaklandığı dönemleri biliriz biz. Ezanın Türkçe okunduğu dönemleri biliriz. Şimdi Allah'a hamdolsun minarelerde uzun uzun ezanlar okunuyor ve kimse de şey yapmıyor. Biz din lafzının ağza alınmaktan korktuğu bir dönemleri biliyoruz. İşte başbakanımız veya cumhurbaşkanımız Fatiha okumadan, besmele çekmeden, Necip Fazıl'dan, işte Mehmet Akif Ersoy'dan bir şiir okumadan konuşma bile yapmıyor diye şimdi size bunları söylüyorlar. Değerli kardeşlerim, vakada bu söylemiş olduklarının hiçbir değeri söz konusu değildir. Çünkü bunlar sadece şeytanın insanların gözlerini boyamasıdır. Evet, bir zamanlar Kur'an okunması yasaktı ama o Kur'an'dan bir ayeti insanlara öğretmek için insanlar ölümü göze alabiliyorlardı. Şimdi Kur'an okunmasını okullarda serbest bıraktınız lakin Kur'an'ın bir ayetini insanlar tatbik etsinler diye alimler aylarca konferans veriyorlar. Yani Kur'an serbest ama yaşayan yok. Bir zamanlar Kur'an yasaktı doğrudur. Ama bu Kur'an'ın bir tane ayetini yeryüzünde tatbik edebilmek adına insanlar ölümü göze alıyorlardı. Varsın yasak olsun ama insanların Kur'an'a bağlılığı bu şekilde olsun. Şimdi her yerde Kur'an okunuyor doğrudur hiç sorun yoktur. Ama bütün hocalara gidin, bütün hocalar size der ki aylarca ders yapıyoruz ki bir tane Kur'an ayetini Müslümanların hayatına sokalım. Cahiliyenin Müslümanların hayatına soktuğu bir tane kötülüğü Müslümanların hayatından def edelim. Bir zamanlar insanlar kardeşlerim farz olmamasına rağmen sünnet olduğuna ve İslam'ın şiarı olduğuna inandıkları için sarıklarından dolayı canlarını veriyorlardı. Sarığı başlarından çıkarmamak için
kendi başlarını gövdelerinden çıkarıyorlardı. Sırf İslam'ın bir şiarını kafirler istedi diye hayatlarından çıkarmasınlar diye. Şimdi sarık serbest ama hocalar Müslümanların üzerindeki kafir kıyafetlerini çıkarmak için adamlar aylarca yıllarca ders yapmak zorunda kalıyorlar. Gidin bakalım İslami konferans adı altında yapılan konferanslara, toplayın bakalım gençleri. Bu gençlerin Amerikalı gençlerden, Avrupalı gençlerden tip olarak, şekil olarak hiçbir farkı var mıdır? Varsın sarık yasak olsun. Varsın cübbe yasak olsun. Varsın şalvar yasak olsun ama insanlar ölümü göze almak pahasına bunu hayatlarına tatbik etsinler. Serbest olmuş ama biz Müslümanlara şu anda onları işte bir Müslüman gence evladım eline haç dövmesi yapamazsın. Haç dövmesi yaptığın zaman bu küfürdür. Veya kızım kolye takıyorsun ama senin haç takma gibi bir hakkın yoktur dediğinde kaldırıp bu haç mı diye ben bunu artı işareti olarak düşünüyordum diyecek nesiller çıkmış oldu ortaya. İyi bir şey mi yaptınız siz şimdi? Evet doğrudur. Bir zamanlar başörtüsü yasaktı ve insanlar o başörtüsünü başlarından çıkarmamak adına kariyerlerini, işte okullarını, diplomalarını ellerinin tersiyle ittiler. Burası doğrudur. Ama şimdi başörtü serbesttir. Hocalar üst üste ders yapıyorlar üniversitedeki kızlara. Kızım sizin başınıza takmış olduğunuz şeyin adı tesettür değildir. Hicap değildir. Bu sadece bir aksesuardır. Bu bir başörtüsüdür. Kadın ayağına mini etek giymiş, altına ince çorap giymiş. Tabii o ona mini etek demiyor altına çorap giydiği için. Üzerine başörtüsü takmış. Kız altına kot pantolon giymiş. Üzerine giymese daha hayırlı olacak bir tane tişört giymiş. Üzerine bir tane mendil takmış kafasına. Rengarenk bir şey. Yani normal açık bir kadından daha fazla erkeklerin dikkatini çekiyor. Başörtüsü serbest olmuş ne? Başörtüsü yasak olsaydı da insanlar başörtüleri için, tesettürleri için hayatlarını feda etselerdi. Ama başörtüsünü insanlara serbest bıraktık deyip de insanların hayatından başörtü mefhumunu çıkarıp aldınız. Sizin insanlara sağlamış olduğunuz hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok demektir. Kardeşlerim, bir zamanlar İslami çalışmalar yapmak çok zordu, doğrudur. Bir zamanlar insanların hakkı anlatması çok zordu. Bundan dolayı yakalanan insanlar belki idam ediliyorlardı. Belki müebbet ceza alıyorlardı. Bu da doğrudur. Ama insanlar buna rağmen Türkiye'nin dört bir tarafında mallarını, mülklerini, canlarını, çocuklarını feda edip İslam davası için hizmet ediyorlardı. Şimdi insanları bırakın davaya hizmet ettirmek, bir derse getirmekte zorlanıyor hocalar. Yani bir tane adamı bir derse getirip oturtup ona onun için elzem olan dinini öğretmek için aylarca o adamla ilgilenmen, aylarca o adamla konuşman geliniyor. Faaliyet serbest olmuş, ne yapalım? Faaliyet serbest ama faaliyetten insanlar faydalanamıyorlar. Onun için kardeşlerim, bakın şu anda var olan piyasadaki bütün hocalara gidin. Sorun. Deyin ki hocam Türkiye Müslümanlarının en büyük problemlerinden bir tanesi nedir? Aklı başında olan hepsi size şunu diyecektir. Ki yazdıkları kitaplar, anlattıkları dersler hepsi bu meseleyi içeriyor. Modernizm bizi dört bir taraftan kuşatıyor. Modern hayat bizi kuşattıkça İslami değerler bizim hayatımızdan çıkıyor ve insanlar bunun farkında dahi değiller. Yani insanlar yaptıklarının farkında dahi değiller. Mesela örnek sorarsınız, size örnek olarak şunu verirler. Misal derler eskiden bir Müslüman yolda giderken başını önüne eğerdi. Bir kadın gördüğü zaman Allah erkeklere söyle gözlerini kıssın dediği için adam bir kadına bakmazdı ve bu çok büyük bir ayıptı. Ama bugün Müslümanlar evlerine televizyon koymuşlar. Adam karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla oturuyor. Müstehcen sahneleri izliyor. Film izliyorum, dizi izliyorum diye adam müstehcen sahneleri izliyor. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.